farklı pazarlar gördük ama böyle bir pazarı insan ilk defa hayatında görüyor, deneyimliyor. Ana! Şimdi size öyle bir şey göstereceğim ki arkadaşlar şok olacaksınız. Plastik çöp taşıyan nehirlerden bir tanesindeyiz şu anda. İlk ona giriyor burası. Onu şimdi özgürlüğüne kavuşturacağım. Daha rahat ulaşımı sağlayabilmek için böyle bir yöntem denemişler. Sevkiyat başlıyor arkadaşlar. Thank you. Hello. Good morning. Güzel bir yolculuk bizi bekliyor. Vallahi çok heyecanlı ya. Yani şu anda aslında güzel bir ana şahitlik edeceksiniz. Çünkü bu gezeceğimiz pazar bildiğiniz pazarlardan değil. Daha önce de çok fazla yüzen pazarı gezdim, ziyaret ettim. Tayland'da da var. Ama bu Mekong Deltası'nın üzerinde bulunan ve Turizm Bakanlığı'nın koruma altına aldığı, aynı zamanda Vietnam'ın en eski yüzen pazarı ünvanına sahip bir pazara gidiyoruz. Turizme gördüğünüz gibi katkısı çok fazla. Her gün binlerce insan bu pazarı görmeye gidiyor. Yılda milyonlarca insan bu pazarı görmeye geliyor. Şu hanımefendi, size bahsettiğim hanımefendi, bakın o patron. 16 tane botu varmış burada. Eşini çok fazla alkol aldığı için bırakmış. Sabah bana bu ayrıntıları verdi. Çok fazla içiyordu diyor. Kendisini sonra eşine vermiş. 16 tane böyle bot yapmış. Velhasıl güne böyle başladık. Yavaş yavaş hava aydınlanmaya başlıyor. Arkadaş da burada bir şeyler anlatıyor ama altyazı desteği yok. O yüzden hiçbir şey anlamıyorum. Artık yavaş yavaş yüzen pazara geldik. Dikkatinizi çeken bir şey var mı şu anda? Bakın botların üzerinde, şu anda teknelerin üzerinde bambu sopalarını görüyorsunuz. Böyle yukarı doğru çıkmış ve sopaların üzerinde bir şeyler asılı. Bunlar ne diye sorarsanız, arkadaşlar hani nasıl bizde müşteriyi çekmek için gel vatandaş gel diye bağırıyorlar ya, burada da insanlar bu bağırma, çünkü burada çok fazla gürültü olduğu için, motor sesi falan olduğu için böyle bağırma vesaire yok. Ne satıyorlarsa o çubuğun üzerine onu asıyorlar. İnsanlar da rahatlıkla ne sattığını anlıyor. Mesela şuradaki arkadaş ne satıyor? Pancar satıyor mesela bu arkadaş. Ananas gördüm demin, birisi ananas satıyordu. Herkes elinde hangi malzeme varsa, neyi satıyorsa kolay bir şekilde pazarlayabilmek için böyle bir yöntem belirlemiş ve buranın en hareketli olduğu saatlerdeyiz. Sabah 5 ile 7 arasında pazarın en canlı olduğu saatler. Yavaş yavaş insanlar tezgahlarını açıyor. Buradaki pazar artık bir seremoni haline gelmiş. Yine burada satıcı müşterinin ayağına geliyor. Teknesiyle beraber. Teknesini yanaştırıyor. Bağlıyor. Satışını yapabiliyorsa satışını yapıyor ve yol alıyor. Tekneyi kullanmadaki marifetlerine bakar mısınız? Manevra yapmalar filan. Ayakla kullanmalar. Bakın. 100 yıldır bu pazar burada kuruluyor ve bu pazarda insanlar alışverişini yapıyor. Balıkçılar geliyor, toptancılar geliyor. Tabiri caizse belli noktalar hal gibi olmuş artık. Yani meyve hali gibi olmuş. İnsanlar toplu bir şekilde alıp karada küçük işletmelere satıyor. Şimdi Mekong Nehri birçok tarlayı besliyor ve tarla sahipleri de ve toptancılar da daha rahat ulaşımı sağlayabilmek için böyle bir yöntem denemişler. Tam nehre çöp attı ya. O konuya ayrıca değineceğim. Olayın bir görünen tarafı var, bir de görünmeyen tarafı var. Ben şimdi romantik kısmını size anlatıyorum. Tabii ki buraya gelindiği zaman ne var arkadaşlar? Buranın meşhur buzlu kahvesi var. Buraya gelenler o buzlu kahveyi içiyor sabah. Sonra noodle çorbası var. Tavuklu veyahut da domuzlu noodle çorbası. Bak abim kahveyi aldı buraya. Hello my friend. How are you? Good. I'm right. Okay. Arkadaş da burada hem rehberlik yapıyor. Abi niye çok çöp atıyorlar ya? Bak. Ayna attı. Abi bunlar şaka mı ya? Evet, çorbalar kaynadı. Kahveler alındı. Bakın bu tarzda domuzlu noodle burada kaynıyor. Ana! Şimdi size öyle bir şey göstereceğim ki arkadaşlar şok olacaksınız. Gerçekten ben öğrendiğimde şok oldum. Hani bu kadar da olur mu dersiniz ya. Yani her coğrafyada neler yeniyor. Ben de yani az midesiz değilim. Ben de bir şeyler denedim ama bunu ben bile yiyemedim. Bunu ilk gördüğümde yemeğin içerisinde böyle jöle kıvamında bir şey. Bana bunu
tavuk diye verdiler. Dedim acaba ciğeri midir nedir filan bir şey yapmışlardır. Ama meğersem arkadaşlar tavuğun kanını kaynatıyorlar. Kaynattıktan sonra onu böyle o kadar yoğun bir kıvama geliyor ki içine kattıklarıyla beraber ve o kan arkadaşlar jölemsi bir hale geliyor. O jöleyle beraber de onu böyle küp küp kesiyorlar. Yani şu anda gördüğünüz şu yiyecek tavuk kanı. Tavuk kanından yapılan jöle böyle noodle'ın içerisine konuluyor. Noodle, muz yaprağı, çorba, et suyu çorbası. Abi burası niye önemli? Buradan 70 milyon insan karnını doyuruyor. O kadar önemli. Yani balıkçılar buradan balık avlıyor. Çiftçiler tarlasını suluyor. Resmen burası bir ticaret yolu haline gelmiş. Ticaret yapanlar burada al sat yapıyor. Gerçekten Vietnam ekonomisine, bölge ekonomisine katkı sağlayan bir coğrafyadayız, pazardayız. O yüzden burası çok önemli. Farklı pazarlar gördük ama böyle bir pazarı insan ilk defa hayatında görüyor, deneyimliyor. O yüzden benim için çok önemli, çok özel bir yer burası. Her coğrafyanın kendine göre yemesi, içmesi, barınması, yolculuk şekli var veya pazarı var. Pazarlar da öyle. Hep dediğim gibi yani pazarlar şehirlerin, ülkelerin nabzı gibi. Yani burada hayatı görebiliyorsunuz. Vietnam deyinince gözünüze şöyle bir manzara canlanabilir. Teknelere baktığınız zaman şu bak tam karşısındaki tekne biraz uzağız ama arka tarafında yaşayabilecekleri de bir alan yapmışlar. Yani hem ekmeklerini kazanıyorlar hem de içerisinde uyuyabiliyorlar, dinlenebiliyorlar. Ailesiyle yaşayanlar var. Çünkü bu onların artık hayatlarının bir parçası. O yüzden de tüm ihtiyaçlarını bu şekilde teknelerde karşılayabiliyorlar. Şu manzaraya bakar mısınız ya? Tam fotoğraflık gerçekten ha. Şu anda bunu çekip hemen Instagram'da paylaşacağım. Tabii bir yandan da şöyle manzaralar var. Tabii gelene kadar çok fazla çöp gördüm arkadaşlar. Şimdi burada birçok plastik var. Dünyada okyanusa en fazla plastik çöp taşıyan nehirlerden bir tanesindeyiz şu anda. İlk ona giriyor burası. Öyle bir de bir kötü ünvana sahip. Bu gördüğünüz kahverengi aslında baktığınız zaman tabii ki içerisinde alüvyonlar var. O yüzden bu şekilde bir rengi var ama bunun yanında da arkadaşlar kirli, pis. Bu nehrin başlangıcı ta nereden geliyor? Çin'in Annapurna'sından geliyor ve buraya gelene kadar 5-6 tane ülke geçiyor. Hangisi bunlar? İşte Myanmar'dan geçiyor, Laos'tan geçiyor, Tayland'dan geçiyor, Kamboçya'dan geçiyor, Vietnam. Aynen 6 tane ülkeden geçiyor ve okyanusla buluşuyor. Tabii buraya gelene kadar maalesef şekil adı olduğu gibi yani kirleniyor. Baksana tabiat böyle plastiklerle dolup taşıyor. Ya dünya bizim yani. Sadece bulunduğumuz yeri güzelleştirmek de yetmiyor. Yani bu dünya, burası aslında gerçekten çok önemli bir kaynak. Bu kaynağın tüketilmesi şu anda ekranda izleyen insanı da etkiliyor. Çünkü bildiğiniz gibi kelebek etkisi var. Dünyada ne yapıyorsak biz bunun farkında olmasak bile farklı bir yerdeki insanı etkileyebiliriz. Kelebek etkisi gördüğünüz çok küçük şeyler başka bir yerde fırtınalara sebep olabilir. Söylediğiniz sözler. Kamu spotuna çok girdim, farkındayım, özür dilerim. Velhasıl burası dediğim gibi yani çikolatalı bir nehir değil. Çikolata akmıyor. Bana burası baksanıza Ganj Nehri'ni hatırlattı yani. Ganj Nehri kadar kirli olamaz tabii de oraya öyle yakıp atıyorlar. Orası kadar olamaz ama öyle tatlı bir havası da var yani. Evet. Aman teyzem. Ve nereye geldik? Şekerlerin, atıştırmalıkların yapıldığı bir yere geldik. Burada rengarenk erişteler var. Burada koko şekeri var. Kokonattan yapılan şeker var. Burada bu tarzda meyve kuruları var. Bizdeki gibi fındık, fıstık var. Bu erişteleri çoğu yerde zaten görebiliyorsunuz. Yani yemeklerin içerisinde, çorbaların işte içerisinde noodle'ları görebiliyorsunuz. Yani bizdeki lokum neyse bu arkadaşlardaki kokonat şekeri de tam olarak o. Nasıl yapıldıklarını size şöyle göstereyim. Burada bak bizdeki gibi ikram ediyorlar. Safranbolu lokumu gibi. Bunu turist Safranbolulara sordum. Abi dedim, nasıl böyle bedava ve ücretsiz veriyorsunuz dedim. Biz onu satışta fazlasıyla çıkartıyoruz diyordu. Nasıl yapıldığını şu anda gösteriyor. Bakın. Kokonat şekerinin hazırlanışını görüyorsunuz. Şöyle size göstereyim. Mixlerle çeşitlendiriyorlar. Ama genel olarak kokonat şekerinin yapılışı bu şekilde. Burada kalıplara döküyorlar. Sonra kurutuyorlar. Kesiyorlar. Burada ayrı bir işlem var. Ve ayrı bir alana geldik arkadaşlar. Çünkü burada çok fazla pirinç kağıdı göreceksiniz. Bu gördüğünüz pirinç kağıdı. Pirinç bulamaç şekline getiriliyor. Akabinde bizde nasıl yufka yapılıyor ya. Burada da aynı o yufkadaki sistem gibi kurutuluyor. Tabii ki bu lapa haline geldikten sonra böyle bizdeki gibi oklavayla açma yok.
ne yapıyorlar? Onu böyle döküyorlar. Oradan sonra yayıyorlar. Sonra tabii ki bu yine bunların üzerine koyuyorlar ama güneşin altında bekletiyorlar. Yani nasıl yapıldığını bakın gösteriyorlar şu anda. Mutfakta yerimizi alıyoruz. Alt tarafta buhar var bu arada. Buhar ısıtıyor. Evet arkadaşlar şöyle döküyoruz. Ve bu şekilde sanki daha önce yapıyormuşçasına. Sonra 1-2 dakika burada bekletiliyor. Buradan böyle alıyoruz. Sonra okey. Bu şekilde thank you so much. Bu şekilde kurumaya bırakılıyor. Buradan alıp buradan sonra da arkadaşlar şöyle güneşin altına kurumaya bırakıyorlar. Burası Şampiyonlar Ligi. Arkadaşlar yine bizi bir pazara getirdiler. Bu gördüğünüzde Vietnam usulü krep. Yine her zamanki gibi içerisinde ne var arkadaşlar? İçerisinde pirinç unu var. Kokonat kullanıyorlar. Yani şov yapmışlar. Kokonat, pirinç unu, yine muz, bunları kullanarak birçok şeyi yapmışlar. Birçok atıştırmalığı yapmışlar, tatlı yapmışlar. Arkadaşlar bu gördüğünüzde buz palmiyesi olarak geçiyor. Asya todi palmiyesi olarak da biliniyor. İçerisinde yine kendi sıvısı var. Jölemsi yapıda bir etli yapısı var. Bundan burada işte tatlı yapılıyor. Bakın burada neler var. Şunu ters çevirelim. Çok da değişik, ağızları falan farklı. Şimdi demin bunu alan birisini gördüm. Bu arkadaş aldı bunu. Şurada nehrin kenarına doğru gitti, bıraktı. Neden aldığını tahmin ediyordum ama onun ağzından dinlemek, duymak istedim. Sert bir şekilde I'm busy dedim. Meşgulüm dedi, kestirdi, attırdı sohbeti. Tabii daha önce bununla alakalı ritüelleri görmüştüm. İnsanlar şöyle küçük ritüeller yapıyor veyahut da küçük neler diyeyim, Hinduizm ve Budizm'de karmaya inanılıyor. Yani iyilik yaparsan iyilik bulursun, kötülük yaparsan kötülük bulursun. Bazen de iyi karmayı çağırabilmek için, iyi karma için bu tarzda kaplumbağaları, işte kuşları, balıkları alıp özgürlüğüne kavuşturuyorlar. Onlar da işte daha önce yaptıkları hataları temizleyebilmek için böyle vicdanlarına iyi gelecek faaliyetlerde bulunuyorlar. Bunları bazen kutsal olarak sayılan nehirlerde de yapıyorlar. Burada görmüşken tabii ki size bahsetmemek olmaz. Dünyanın farklı yerlerinde insanlar iyilik için, vicdanlarını rahatlatmak için, dilenmek için bu şekilde ritüeller yapıyor. Burada da arkadaşlar kaplumbağayı özgürlüğüne kavuşturuyorlar. Bu hanımefendi de onları tekrardan yakalıyor, satıyor, o da ekmeğine bakıyor. Ben de bir tane aldım. Onu şimdi özgürlüğüne kavuşturacağım. Öyle bir yere koyayım ki bunu bir daha alamasınlar. Arkadaş şimdi bunu buraya atarım ben. Bir tane kuş gelir kapar. O yüzden o moda hiç girmiyorum. Salacağım. Dur oğlum Efekan, dur, bırakacağım seni. Tabii ben de iyi karma için olmasa da Allah rızası için bir tane aldım ve özgürlüğüne kavuşturuyorum. Hadi bakalım. Atla. Oğlum bir şey yap özgürlüğün için. Kendin için bir şeyler yap. Adım atman lazım hadi. Ben gerekli şartları sağladım sana. Atla. Hadi. Atla. Bence özgür olmak istemiyor. O balıklar da aşağıda bekliyor ha. Şimdi buradan bunu bir bırakıyormuşum. Kuş kapıyormuş falan. Gerçekten büyük travma olur. Hadi git. Hadi bakalım. Uğurlar olsun, uğurlar olsun, hüzünlü bulutlar yoldaşın olsun. Bir keskin kalem, bir kırık gözlük, yürekli yiğitlere hatıram olsun. Bir kaplumbağayı da özgürlüğe kavuşturduk. Burası vallahi ilginç bir memleket ya. İnsanlar kedi besler, köpek besler, kuş besler, balık besler ama bunu da beslemezsin be kardeşim. Baksana. Adam gibi bu be. Gözlerine bak, kıpkırmızı. Bugün de dünyayı gezerken dünyanın bir ucunda sindirmek için zamana ihtiyacım olan birçok şey öğrendim. Hem bir şeyler öğrendik, hem yorumladık, hem etrafı gördük derken bir videonun daha sonuna geldim. Yolculuğum devam ediyor. Yorumlarınızı bekliyorum. Bu tarz videoların devamı için takip edebilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.